Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Sony'mizin bugün 4. bölümüyle devam ediyoruz. Ve öncelikle kirpilerimizi dikmekle başlayalım. Kafamıza geçirelim. Şimdi 6 tane kirpimiz var. Şimdi bunları şöyle kendi rengine benzeyen bir koton iple dikelim arkadaşlar. Şu ipime taktım. Ucuna düğüm attım. Şimdi önce 2 tane alıyoruz ve alt alta dikeceğiz. Alt alta derken şöyle şekil yapmıştık biliyorsunuz. Şurada altta alttan ördüğümüz sık iğne alttan ördüğümüz kısımdan burayla bunun üst kısmını üst üste getiriyoruz şu şekilde. Yani bu görüntüler bu şekilde üst üste gelecek. Kirpilerimizin şekli. Şöyle. Buradan şimdi şöyle ortalayalım ve 10 tane sık iğneyi dikeceğiz. Şöyle ortayı şurasını buldum ortayı. Buradan bu tarafa 5 tane sayalım. 1 2 3 4 5 şurası burası. Buradan da karşıya denk gelen yere şöyle dikiyoruz. Düğüm atmıştım. İçinden ipini aralıyorum. İçinden geçiyorum. İpimiz çıkmasın diye. İşte aynı yere bir daha yapalım sağlamlık açısından. Evet, şimdi buradan devam ediyoruz. Bu birdi, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10'uncudan bir daha geçiyorum ve buradaki ilmeğin içinden 2 defa geçtim düğüm atmak için ve düğümümü attım. Bu şekilde diktik. Şimdi bunu keselim. Şimdi aynısı bir tane daha yapacağız. Yine bu şekilde alt alta getiriyoruz. Aynı hizalardan üst üste bu görüntüyü verecek şekilde yine 10 sık iğne ile dikelim. Evet, iki parçamızı 10 sık iğneye diktik. Burası da 10. Sadece bunlar böyle. Bundan sonrakileri 5 sık iğne olarak dikeceğiz. Şimdi bu aldık. Diğer dikilmediğimizden bir tane aldık. Diğerini de aldık. Karşılıklı. Şimdi bunu 5 sık iğne ile dikeceğiz. Şöyle katlıyorum. Tam ortasını buluyorum. Şöyle. Bunun da ortası. Şurası. Buradan 1-2 tane kaydım. 5'li olacağı için. Şöyle top iğneyle yerimi belirledim. Bunu da öyle. Ortayı bulmuştuk. 2 tane kayıyorum. 1, 2 ve buradan dikeceğim. Kaydığımdan dikiyorum. Karşıya.
Evet, önce burayı bir ipimizi sabitleyelim. Kadife olduğu için içinden çıkacaktır. Tutturdum. Şimdi buraya bir tane daha geçiyoruz. Başlangıç olduğu için bir kere daha geçtim. Bu bir, hemen karşı yanındaki 2, yanındaki 3, yanındaki 4, yanındaki 5. Evet, 5 tane ile diktim ve bir daha yapıp içinden 2 tane geçiyorum. İpimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi bu bizim alttaki orta noktamız. Diğerlerini bunun çevresinde tekrar dikeceğiz. Evet, şimdi şu 10 sık iğne ile diktiğimiz parçayı alıyoruz. Uzun olanı. Şuradaki yeri, ortadaki bu ortası bu. Ortadaki kirpimizin tam şu ortaya, şunun şöyle katladığımızda 5 sık iğne, bunu buraya şöyle yerleştireceğiz. Önce 5 ayarlayalım. 1 2 3 4 5. Şurayı 5'in üzerine getirdim. Buradan da 5 buraya dikeceğim. 5 de buradan dikeceğim. Onu tamamlamış olacağım. Şöyle bir yaptım. Şimdi burası 5. Burası da 5. Önce şuradan bir dikelim 5. Daha sonra bu tarafa doğru aşağıya ineceğiz. Şöyle yapalım. 1 1 2 3 4 5. 10 tane sayalım. 5 6 7 8 9 10. 10 buraya belirledim. Şimdi önce buradan başlayacağım için 5 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5. Evet. Burası. Başlayacağımız yer burası. 5 5. Bir, iki, üç, dört, 5. 5 veya 6 olması çok da sorun olmaz. Yine ipimizi şöyle sabitleyelim. Tekrar bir kere daha dikelim. Evet. Şimdi bu 1. Karşıya geçiyorum. 2 3 4 5. Yani bu 6 7 bile olmuş. O yüzden sökeyim. Çünkü tam göremiyor insan. Şurayı bir sökeceğim. 5 al yapacağım. Evet, tekrar ayarladım. Evet, şimdi bu tarafa geldik. 5 sık iğne ile burayı dikelim.
Evet. Şimdi bu parçayı yine 5 karşıya 5 dikiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane daha dikeyim 6. Evet. Bu şeklimizi verdik. Aynısını bu tarafa da yapacağız. Şimdi burası yine orta noktamız. Buna tam şuradaki ortayı buluyoruz. 5, 5 ve 5. Bunu buraya ayarlıyoruz. Şuradaki düz kısmı şu katladığımızdaki 5'in üzerine getiriyoruz. Bakın şöyle getirdik. Bundan sonra zaten bunu ortayı bulduktan sonra orta parçamızdaki katlayıp şöyle 5 sık iğneyi katlayıp 1 2 3 4 5 buradan katlıyoruz. Burası şu düz dikiş buraya denk gelecek. Şöyle bunu ayarladıktan sonra burası 5 şu şekilde, burası da 5 dikiyoruz. 1 2 3 4 5 şöyle toplayanımı yaptım. Tekrar burası zaten yine 5 5 5 dikmiş olacağız. Evet, şimdi bu kısmı diktim arkadaşlar. 5 5 ve en son burası kalıyor. Burası iki uç. Şurayı orta yapmıştık. Burayı da yine 5 tane ile dikelim. 1 2 3 4 ve 5. En son 5'ten bir daha gidiyorum. Şöyle 2 kere doladım. Düğüm attık. Bir daha düğüm yapıyorum. Ve dikişimizi bitirdik. Evet. Bu şekilde görüntü olacak. Aşağıya doğru bakacak görüntü olarak. Şu görüntü şeyler aşağıya doğru. Ve görüntümüz bu. Tekrar anlatayım. Şimdi diktik artık. Şimdi bu ortadaki önce 10 sık iğne ile iki parçayı diktik. Bununla bunu. Daha sonra orta parçamıza da şu üsttekini 5 ile 5 sık iğne ile diktik. Bu ikisi dikildi. Daha sonra bunu şu orta noktayı bulduk. 5 5 5 yine burayı da ortaladık. 5 5 ve 5 şeklinde diktik. Şimdi ilmek takacağız ve örmeye başlayacağız. Evet, şimdi sıra başımızı şu yandan başlayacağım. Şöyle tuttuğumuzda bu ortadakinin yanındaki kirpiden artık diyelim buna. Şöyle ortadan başlıyorum. Şu dikiş yeri var ya, buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8.'ye battım. Yani şey olsun diye.
8, 9, 10 olsun. 10'uncuya battım. Yani şuradaki tam orta olmuş oldu. Şimdi buradan ipimi sabitliyorum. Aynı yere bir daha batarak devam ediyorum. 1, 2. Buralar çok saymaya gerek yok da şöyle normal hepsini tek batacağız. Şu sadece şu birleştirme yerlerinde azaltma yapacağız. Oraya kadar düz örüyorum şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En son bir tane kaldı. Şimdi buradan en son bir tane kalana kadar sık iğne örüyoruz. Buradan önden bir kat aldım. Buradaki dikiş olan ortadaki dikiş olan yere de battım. Şurası oluyor. Buradan da dikişin içinden yani buradan da alıyoruz. Ve ilk baştakinden de aldık. 3 tane olmuş oldu. Bu üçünü bir kapatıyoruz. Aslında 2 tane baş ve sonda başında ve sonunda birer tane aldık. Bir de ortadaki dikişin içinden de aldık. Delik olmasın diye. Şimdi tekrar tek batarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek battım. Şurası 4 battım. 5 şurası çünkü. Buradan şöyle yapacağım, buraya batıp çıkacağım. Çünkü alması zor oluyor tek katı. Buraya battım çıktım. Şu diktiğimizin içine de batıp çıktım. Böyle daha kolay kestirmek. Azaltma yapmak. Ve ilk sık iğneyi de batıp çıktım. Şimdi bu hepsini bir kapatıyorum. Evet, azaltma işlemini böyle yapalım, daha kolay. Hepsini bir kapattık. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 17 tane tek battım. Bir tane kalana kadar ördüm. Bir bırakmış oldum. Batıp çıktım. Dikişin içine de batıp çıkıyorum. Ve ilk sık iğneyi de batıp çıktım. Hepsini bir kapattım. Tekrar buradan devam ediyorum. Hepsine tek batıyorum. Şimdi burada sayılarımız çok uyuşmayabilir. Doğaçlama yaptığımız için şu kısımları. Önemli olan videonun sonunda kaç sayımız olacak, ona göre devam ederiz. Eksikleriniz varsa arttırırsınız veya azaltabilirsiniz. Evet, devam ediyorum tek batmaya. Saymıyorum ben normalde. Sizin için saymıştım. Evet, en son bir tane bıraktım ya. Buna batıp çıktım. Diktiğimiz yerin içine batıp çıktım. Ve ilk ilmeğe batıp çıktım. Hepsini bir kapatacağız. Tekrar düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim.
buraları hep düz örüyoruz. Dikiş aralarında da en son bir tane tek bırakıyorum. Tek kalana kadar düz örüyorum ve buradan tekrar ortaya ve ilk baştakini batıp üçünü bir azaltıyorum. Evet arkadaşlar, burada kesme yaptığımız yer, buraya birinci sıra diyelim. İp taktığımız için ip taktıktan sonra 1 diye başlayalım. Birinci sırada buradaki birleşim yerlerinde, yani dikiş yerlerine azaltma yapmıştık. Ve benim 75 tane sık iğnem çıktı. Sizin değişebilir. İşte bu dikiş yerlerindeki belki hani atlamış olunabilir. Görüyorsunuz hani kadife biraz zor oluyor. O yüzden sayınız 75'ten fazla çıktıysa veya az çıktıysa sadece sayımızı yerine koyalım. Yani ikimizinki de aynı gitsin. Hani ben de belki hata yaptım. Buradaki önemli olan şu an ikimiz beraber gitmemiz. O yüzden işte 76, 77 çıktı mesela. Farklı yerlerde onları azaltalım veya arttıralım. Evet, şimdi benim 75 ve bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz ördüm. Şimdi 8. sıradayız. Buradan geri döneceğiz. Burası bizim kafamızın arka ense kısmı burası. Ense kısmı artık buraya boyuna doğru denk geldi. Burası yeterli. Şimdi buradan tekrar örmeye devam edeceğiz üst kısmı. Burayı es geçeceğiz. Artık burayı örmeyeceğiz. Şimdi sıra başımız buradaydı. Buradan bir zincir çekip dönüyoruz. Bir sık iğneyi atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Şimdi buradan 1 diye başlıyoruz. 50 tane sık iğneye tek batacağız. Böyle devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada 24 sık iğne kalacak arkadaşlar. Ense kısmında 24 sık iğne sayın. Gerisini düz öreceğiz. Evet, sıra sonuma geldim. Buradan itibaren 50 tane sık iğneye tek battım. Burası 24 sık iğneyi örmüyoruz. Yine buradan bir zincir çekip dönüyoruz. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. 40 sefer sıra sonuna kadar bir tane atladığımız için 49 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi 9'u bitirdik. 10. sırada ve son sıradayız. Bir zincir çekip döndüm. Yine bir atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Her ilmeğe tek batıyoruz. Bir eksildiği için 48 kaldı. 48 ilmeğe tek batalım. Evet arkadaşlar, 10. sırayı bitirdim. 48 sık iğneye tek battım. Bir atlamıştık. Ve burada kaldım. Şimdi yüzümüzün şu tam ortasında şöyle bir gözümüzün ortasındaki deseni yapacağız. Şimdi buradan şöyle tam ortayı buldum ve 12 tane sık iğne ayarladım. Şimdi buradan ipimizi koparmadan buraya kadar CC yapacağız. Hiç zincir çekmiyoruz.
Hemen 18 tane CC yapalım. 2 3 4 5. Evet, 18 tane ilmek kaydırdım. Yani CC yaptık. Şimdi bu tam ortaya 12 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane CC sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir sık iğne atlayıp yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek battım. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine bir atlıyorum. Yanındakine batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek battım. Şuraya 9'a da batsak. 9'a da battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. Yanındaki 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir çekip döndüm. 7 8'e de batalım. Şöyle 8'e de batalım. 8 düzgün olsun. Bir zincir çekip döndüm. Bir atlıyorum. Yanındakine battım. 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir çekip döndük. Bir atladık. 1 2 3 4 5 6 her sıra bir tane azalacak. Bir zincir çekip döndüm. Bir atladım. 1 2 3 4 5 bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. 1 2 3 4. Evet, bu son azaltmaydı. En son 4 sık iğne kaldı. Her sıra bir tane azaldı arkadaşlar. Hep bir atladık. Sona kadar bitirdik. Ve şimdi buradan sonra ilmek kaydırarak geri dönüyorum. Şöyle
ipimizi koparmadan bu tarafa devam ediyoruz. Artık her ilmeğe ilmek kaydırıyoruz. Evet arkadaşlar, ve buradan devam ettik. CC yaparak bitirmiş olduk. Ve kirpimizin kafa kısmı buna bu şekilde olacak. Böyle bitmiş oldu. Bayağı ben birkaç gündür beni bayağı bir yordu, zorladı. Ama güzel de oldu. Şimdi sıra geldi ağzımızı yapmaya. Hemen başlayalım. Evet, ağız için evet, ipimi sabitledim ve 18 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 zincir çektim. Bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 15 sık iğneye tek batıyoruz. Yani zincirin içine tek batalım. 1 2 3 4 13 14 15 tek battık. Son zincirimize 3 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. Ve köşeyi döndük. Şimdi zincirimizin bu tarafına da her ilmeğin içine tek sık iğne yapalım. Her zincirin içine 15 tane. Evet, birinci sıramızı tamamladık. 36 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. 3 sık iğneye peş peşe arttırma yapalım. Bu birinci arttırmam. Yanındaki sık iğneye ikinci arttırma. Yanındaki sık iğneye üçüncü arttırma. 3 tane peş peşe arttırdık. 15 tane sık iğneye tek batıyoruz. 3 4 5 6 14 ve 15 tane tek battım. Diğer köşeye geldik ve bu 3 sık iğneye peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. Geri kalan 15 sık iğneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz oldu. Evet, üçüncü sıradayız. Şöyle ipi de bu tarafa alalım, sıra başımızı.
belirlemek için iplerimizi unutmayalım. Bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane arttırma yaptık. 4 tane CC yapalım. Yani ilmek kaydıralım. 1 2 3 ve 4. Bir sık iğne, bir tane HDC yani tekli trabzan batıp çıkıp hepsini bir kapattık. 3 tane DC yani ikili trabzan. Tığın üstüne aldım. 2 defa da çıkıyorum. 1 2. Tığın üstüne alıyorum. 2 defa da 1 2. Tekrar tığın üstüne aldım. 1 2. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üstüne aldım. Bir tane tekli trabzan, bir sık iğne. 4 tane ilmek kaydırıyoruz. 1 2 3 4. Bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, yine burada 3 arttırma yaptık. Geri kalan işte 16 kaç kaldıysa artık 2 4 6 8 10 12 14 ve 16 tane tek batıyoruz. 3. sıramızda böylece bitirmiş olduk. 48 sık iğneye ulaştık. Evet, 4. sıradayız. 9 sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar 4 tane CC yapıyoruz. 4 tane ilmek kaydıralım. 1 2 3 4. Bir sık iğne, bir tane tekli trabzan, 3 tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne. Tekrar 4 CC, ve geri kalan sık iğnelerimize tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar. Evet, 24 tane sık iğneye tek battım. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Evet, ağzımızı da
bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burnumuz var. Siyah koton iple burunu yapacağız. Gözleri yapacağız. Kafamızı dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burnumu koton iple ördüm. 6 ile başladım. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne. İkinci sırada hepsini çift battım. 12. Daha sonra 1 2 3 sıra düz ördüm. 6. sıramda da 2 tek 1 azalt, 2 tek 1 azalt. 8 tane sık iğnem kaldı. Bu şekilde burnumuzu hazırladık. Bunu kenara alalım. Evet, önce artık dikiş işlemine başlayalım. Önce şu karnımızdaki benek kısmına dikelim. Şöyle. Evet, ten rengi ip kullanacağız bunun için. İsteyenler kadife ile de dikebilir. Ben genelde koton iplerle dikiyorum. Koton veya sentetik ince iplerle dikiyorum arkadaşlar. Ucuna düğüm attım. Şuradan bir yerden başlıyorum. Bu arada yerleştirirken de şurası boyun kısmı, bu tam boyundan 2 sık iğne bu tarafa koydum. Burası çok yakın olacak. Şöyle tam ortalayalım. Bir daha bir kontrol ettim. Ve dikmeye başlayacağız. Yine aşunun arasından geçiyorum. Düğümün kadife olduğu için aralardan çıkıyor çünkü. Şöyle bir önce sabitledim ipimi. Bunu da alta aldım. Evet, şimdi dikebiliriz. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Evet, sıra geldi kirpilerimizi kafaya dikmeye. Bunları güzelce doldurdum. Yumuşak, gördüğünüz gibi. Taş gibi doldurmadım. Çünkü ağırlık olacaktır. Fazla doldurursak. Bu şekilde doldurdum. Kafamıza güzelce yerleştirelim. Şurası tam ön ortaya gelecek. Şurası ense zaten. Buraya güzelce yerleştirelim. Şu arka aşağıya kadar denk gelsin. Şu arkamız aşağıya gelecek. Dikerken de şu beyaz kısmımıza bakalım. Ağzımızı da koyalım. Prova yapalım önce bir. Şöyle yapalım. Şurası bunun üzerine gelecek şekilde olacak. Ona göre dikeceğiz.
Kadife olduğu için çok rahat şekil alıyor. Çekebiliyoruz şöyle. Bu tarafa çektim. Bu da yine beyaz 1 2 3 sık iğne açıkta kaldı. Evet, şöyle bir prova yapıyoruz. Bu ağzımız. Ağzımızda dediğim gibi şunlar yanak kısımları kafanın üstüne gelecek. Bakın böyle. Üzerine geldi. Bu da aşağıda yine. Şu beyazın ikinci sırasına şöyle koydum. Şurada yine bir boşluk olacak. Şu an tam iyi. Artık kafamı dikebilirim. Bu şekilde ayarladım. Tam şu beyaz zaten bunun üzerine denk gelmekte. Evet, şimdi mavi ipimle de bunu dikeyim. Evet, biraz önce burada diktiğimiz gibi aynı şekilde dikiyoruz. Şu uçtan başlıyorum. Evet, sık bir şekilde dikelim. Evet, şimdi buraya kadar diktim. Öne geldim arkadaşlar. Ön kısımda şuraya biraz elyaf dolduracağım. Şöyle biraz yayalım. Evet, bu kadar yeterli. Buraya biraz elyaf yaptık. Şimdi burayı şöyle aşağıya doğru çekelim. 1 2 3 üçüncü beyaza kadar çektim. Şurası 1 2 üçüncü. Evet. Tekrar dikmeye devam ediyoruz. Evet, kafa dikişimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu gözünün üzerine kaş gibi böyle bir parça öreceğiz. Göz kapağının üstüne. Şimdi bunu hemen yapalım.
22 tane zincir çekeceğiz. İpimi uzun bırakıyorum içeriye çekmek için. 22 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 zincir çektim. Şimdi bir atlıyoruz. İkinciden itibaren 5 tane ilmek kaydırıyoruz. Bu birinci ilmek kaydırmam. 2 3 4 5 tane ilmek kaydırdım. Tığımın üstüne alıyorum. 5 tane tekli trabzan örüyoruz. Üçünü bir kapattım. Tığımın üstüne aldım. Sıradaki zincirin içine üçünü bir kapattım. 2 oldu. 3 4 Evet, 5 tane tek battım. Şimdi 6. Zincirin içine 2 tane yapacağız. 1 ve aynı zincirin içine 2. Yani burada artmış oldu. Ve burayı köşe rahat dönsün diye arttırdık. Şimdi tekrar 5 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ve kalan 5 taneye de 5 zincire yine ilmek kaydırıyoruz. 2 3 4 ve 5 tane ilmek kaydırdım ve ipimi uzun keseceğim. Evet, bu şekilde hazırladık. Şimdi bunları tam başlangıç yeri şurası, buradan bitime kadar şöyle buraya silikon tabanca ile yapıştıracağım ben. Şöyle bir görüntü yapacağız. Ben tabancamla ısıtayım, burayı yapıştırayım. Şunları da içeriye çekeceğiz. Tam bu dipten içeriye çekelim arkadaşlar. Evet, tabancam ısınırken ben de bu ipi tam şu dibe geliyor. Şuradan bir yerden giriyorum. Ve iplerimi çekiyorum. Evet, içeriye çektim. Şöyle düğüm atayım iyice. Evet, yine aynısını içeriye itiyorum. Diğeri de şu tarafa gelecek. İplerin ters tarafa geliyor. Bu arada bunu ters yüzünden yapıyoruz arkadaşlar. Örgünün tersinden. Düzü değil, tersi. Ters daha kabarık olduğu için. Daha böyle kabarık görünsün diye. Evet. İpimizi ittik.
Tabancam daha ısınmadı. Isındıktan sonra silikonu sıkacağım ve başlangıç burası, bitiş buraya kadar. Evet, ısındı. Şuradan bir iç kısımdan sıkalım. Hemen yapıştırayım. Evet. Evet, bu şekilde birinciyi yaptım. İkinciyi de aynısını yapacağım. Evet, şimdi de ağzımızı dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane beyaz vardı. 1, 2, 3. Şimdi bir tanesi açıkta kalacak. Tam ortayı. Şurası. Ağzımızın ortası da burası. Burayı buraya denk getirip şu şekilde daha sonra buraları da şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde bunun dışında kalacak. Böyle yaptık. Şimdi dikelim. Daha sonra şimdi burayı diktikten sonra şuralara gelince biraz elyaf dolduralım. Şu kısımları yanaklara doğru biraz elyaf dolduracağız. Evet, aynı şekilde dikiyoruz şimdi. Şuradan bir tutturdum. Burası tam şeye denk gelen yer. Silikonu diktiğimiz için. Şurada mavi gözükmeyecek. Buna dikkat edelim. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, şimdi çene altına kadar, buradan buraya kadar dikişimi yaptım. Şimdi biraz elyaf dolduralım. Çok yapmayacağız zaten. Makasımın ucuyla
şekil veriyorum. Biraz da şu burun kısmına doğru. Evet, az bir şey yapsak yeterli. Tekrar dikişime devam edeceğim. En son şuraları doldurduktan sonra kapatacağız. Tamamen bitirmiş olacağız. Daha sonra burnumuzu dikeceğiz. Gördüğünüz gibi burnunu dikince Sony'miz tam artık benzemiş oldu. Bir de gözlerimiz kaldı. Evet, şimdi kulaklarımızı dikelim arkadaşlar. Bunun için şurayı takip edelim. Bakın şöyle direkt geldiğimizde şurası 1 2 3 sık iğne kayıyorum. Şuradaki ara 3 sık iğne. Bakın şöyle yerleştirdim. Diğerini de aynı şekilde şöyle takip edelim. Bak şuraya dümdüz geliyor ve şurası. Şu arası 3 sık iğne. Evet. Böyle yerleştirdik ve normal daha önce diktiklerimiz gibi dikeceğiz. Bir kafadan, bir kulaktan dikelim. Evet, kulak dikişlerimi de bitirdim arkadaşlar. Şöyle elinizle de şekil verin. Şöyle içine doğru girik olsun. Bunları kendimiz de şekil verebiliriz. Kadifenin en güzel yanı böyle rahat olması. Mesela bunları da yine aşağıya doğru olması gerekiyordu. Bunları da yine elinizle el yapay şekil verin. Doldurduğunuz için şekli bozacaktır. O yüzden kendimiz de böyle düzeltelim arkadaşlar. Aşağıya şu şekil verelim. Evet, şimdi artık gözlerimize sıra geldi. Bunun için keçe kullanacağım ben. Şöyle ben bunu nereden aldıydım? Böyle AVM'ler var biliyorsunuz. Her şey satılan park AVM, adı Japon gibi farklı yerler var. Sırf şu yeşil için bütün hepsini aldım. Böyle toplu satılıyor renk renk. İsterseniz hani bu tek satılmadığı için hepsini aldım. Zaten bu işi de hep yapıyoruz. Daha önce de yine böyle bir almıştım. Ama içinde yeşil yoktu. Şimdi bu yeşilden çok az bir şey keseceğiz. Yeşil ve siyah gerekli. Siyah diğerinden keserim. Bunu şimdi ziyan etmeyeyim. Eski keçemden keseceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil keçemizden 2 tane göz için şöyle 3 santime 2,5 santim keçe kesiyoruz. Şimdi 3 burasıydı. 3'ün yarısı 1,5. Tam şu ortadan kesiyoruz. 2 tane göz için. Evet. Böyle 2 parça yaptık. Şimdi şu gözümüzün oval yapacağız.
Şöyle ortadan giriyorum. Diğer ki ortaya kadar biraz sivri yapacağız gözü. Şimdi burayı yaptık. Diğer tarafı da aynı. Biraz döndürüp tam ortada bitiriyorum. Tekrar ortadan başlayıp diğer ortaya kadar. Böyle bir görüntü yapacağız. Şimdi tekrar düzeltme yapacağım. Şu sivriliği çok sivri çünkü onu yuvarlatacağım biraz. Şu ayarlamaları yapayım. Evet, diğer gözü de bunun üzerine koyarak, artık bu kalıp oldu. Bu çıktı. Bunu da bunun üzerine koyarak keseceğim. Eğer bu işi devamlı, eğer sipariş alıyorsanız veya fazla örecekseniz, hani çevreniz hediye olarak olsun, bir tane bunu böyle kesin ve bunu saklayın. Bir tane kalıp olsun elinizde. Daha sonra uğraşmayın diye. Şimdi bunu da aynı şekilde kesiyorum. İkisi aynı olsun kalıbımız diye. Çünkü birebir aynı olması çok zor. Evet, bunu da kestim. Şimdi bir düzeltmelerini de yapayım tekrar. Evet, gözümüzün siyahı içinde 1,5'a 1 santim keçe keseceğiz. Ve şu şekilde uç kısma doğru sivrilterek keseceğiz arkadaşlar. Ortadan girip diğer ki ortaya kadar hafif döndürüp sivri yapacağız biraz. Yuvarlak değil. Evet, böyle bir görüntü yapacağız. Şimdi ben bunun üzerine koyarak aynısı olsun diye tekrar düzeltme yapacağım. İkisi eşit olsun. Evet, şimdi gözlerimizi yapıştıracağız. Geçenlerde BİM'de böyle bir tekstil yapıştırıcısı gördüm ve bunu aldım. Bakalım, ilk defa deneyeceğim. Ve şu an elimde benim tekstil yapıştırıcısı var ama ben bunu merak ettim. Bakalım kalitesi nasılmış. Şöyle siyahımızı alalım. Evet, şöyle tam ortaya yerleştirdim. Bunu yapıştıktan sonra tekrar bir hayalet iple dikeceğim. Daha böyle yıkandığında daha sağlam olsun. Açılma yaparsa diye. Evet, bunlar yapışsın. Evet arkadaşlar, keçemi siyahı yeşile diktim. Şuraya da beyaz keçeyle göz ışığı verdim. Işıklandırma. İkisi de aynı yöne bakacak şu şekilde. Hemen siyahla yeşilin ortasına yerleştirdim. Çok minicik bir keçe kestim. Şimdi böyle yapıştıracağım. Tekstil yapıştırıcıyla yine yapıştıralım. Dikebilen daha sonra yine üstünden diksin arkadaşlar. Şimdi vakit yüzünden ben sadece yapıştıracağım. Daha sonra yine
hayalet iple biraz tutturacağım bazı yerlerinden. Bu keçe altı yapışkanlıymış. O yüzden beni zorladı. Biraz bol yapıyorum. Evet, tam şöyle bir sık iğne üstüne. Şöyle bir sık iğne olacak şekilde. Tam dibe değil, hafif üstte. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet, aynı hizaya yaptık. Evet, gözlerimiz de bitti. Ay, bunu yanlış yapmışım. Üf, aşağıda olacaktı bu. Bakın, görüyorsunuz. Çekimlerde çok hata yapıyor oluyor. Rahat kendim çalıştığımda bunlar olmuyor. Biraz, evet, beyaz alta gelecek. Yani yukarıda da olabilirdi ama illa ben böyle fotoğrafa göre yapayım diye fotoğraftakine göre çalışıyorum. Evet. Neyse, yapışmadan kurtardık. Bu da gözlerimiz tamam. Hemen burnu dikip ağzımızı şekillendirip bitiriyoruz. Çok uzadı videomuz. Evet, burnumun içine biraz elyaf doldurdum. Şimdi ucu küt iğnemle dikeceğim. Şimdi tam şu ortası sivri yer. Sivri yerin şu birinci sıra, ikinci sıranın üzerine dikeceğim. 2 ve 3'ün şöyle tam ortalıyorum. Şu şekilde ve buraya dikiyorum. Bir gövde yapalım. Batıyorum. Bir buruna. Evet. Bu şekilde burnumuz. Evet, burnumu da diktim. Şimdi şurada bir ağız var. Onu yapacağız arkadaşlar. İpimizi koparmadan hemen buradan girip şu tam ortadan çıkacağım. Şöyle bir gülen ağız yapacağız. Şimdi buradan kalmıştım. Buradan giriyorum. Şöyle tam ortadan. Şu başlanmış zincirimiz olan, yok, burası, şurası. Tam ilk başladığımız zincir sırası. Buradan çıkıyorum. Evet, ağzımızın başladığı yer, zincir çektiğimiz yer burası. Ortaladım. Buradan şöyle şurası iyi gibi 2 sıra üstünden 1 2 3 4 5
5'ten sonra 2 sıra üste çıkıyorum. 5 sık iğne üstü. Şöyle. Bunda ipimizi aralarından geçirelim. Çocuklar çekiyor çünkü burayı, bunları parmağını geçiriyorlar. O yüzden buraya bu ipi sabitleyelim. İpin içinden geçiyorum. Evet. Ağzımızı bitirdik. Ve ipimizi koparacağız. Affedersiniz. Bu tozlar herhalde bana alerjik yapıyor. Şuradan bir daha sabitleyeyim. Başka bir yerden çıkıyorum. İpimizi kesiyoruz. Evet. Son iğnemizi bitirdik arkadaşlar. Bütün parçalarını diktik. Ben arkadaki şeyleri diktim. Şunu da düzeltelim. Evet. Arkadaki kirpilerin bunları diktim. Zaten şu şekil tam böyle ortalıyorsunuz. İkisini dikiyorsunuz. Ve son iğnemizi tamamladık arkadaşlar. Evet, çizgi film kahramanı son iğnemizi bitirdik arkadaşlar. Boyumuz 40 santim oldu. Bunu koton iple de örebilirsiniz. Sadece boyu şöyle yarısı kadar olacaktır. Bu zaten çok büyük. 40 santim kotonla örmenizi de tavsiye ederim. Daha küçük, böyle elinde tutabileceği bir şekilde. Her şeyi aynı şekilde rahatlıkla örebilirsiniz. Evet, bu arada kit almak isteyenler Hobimon sitesinden kitlerini alabilir. Şu an daha yüklenmedi. İp stoklarda da henüz ipleri, şu mavi ip yok. Birkaç gün ipimiz gelecek. Daha sonra kit halinde alabilirsiniz. Bu arada videonun altında teşekkür butonu var arkadaşlar. Teşekkür butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Çok emeği var çünkü yaptıklarımızın. Gönlünüzden ne koparsa desteklerinizi de bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Canlarım, sizleri seviyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.